Dünyada bir işle uğraşırken bu iş lüzumlu mudur, lüzumsuz mudur, işime yarar mı, yaramaz mı gibi ayrımları yapabilmek için çok güzel bir sellevhamız var. Nedir bu sellevhamız? Acaba ahiretime ne faydası var? Veyahut acaba kabrime ne faydası var? Yani bir gün biriyle muhabbet ederken, bir iş yaparken ya bu işin ben ahiretime faydalı olup olmadığını nasıl anlayacağım diye bir ayraç istiyorsan o ayraç tam da budur. Acaba kabrime ne faydası var? Yoksa lüzumsuz işlerle uğraşırsın. Peki lüzumsuz işlerle çok uğraşırsam bunun neticesi ne olur? Şu olur. Ulvi dertlerle dertlenmeyenler sufli dertlerle boğulur. Sen yaratılış gayenin peşinde koşmazsan, sürekli gayeyi hayal soluklamazsan, ya ben ne için yaratıldım, yeni bir projem nedir benim, ben bir proje ümmetiyim, ben koşturmam gerek, sahabe efendilerimize benzemem gerek diye gece gündüz dertlenmezsen, böyle ulvi bir dertle uğraşmazsan, sufli, basit, adi dertlerle Allah seni uğraştırır. Bu bir adetullah mıdır? Evet, bu bir adetullah'tır. Biraz etrafınıza bakın. Nice kitapları bitirmiş, belki birilerinin hoca dediği, belki birilerinin abi dediği, belki birilerinin alim dediği insanların bazen bir görüyorsunuz, tek uğraştır, ona laf sokayım, ona biraz laf iliştireyim gibi işler oluyor. Nasıl insan bu hale düşebiliyor? Siz belki onlar kadar bilginiz yok ama hayret verici bir şey. Şunu diyorsunuz. Hiç mi dünyada sağa sola bakmıyorsun? Uğraşıp düzeltilmesi gereken o kadar iş varken gerçekten bu kadar küçük kusurlarla uğraşmak bu bir akıl ve mantık işi midir diyorsunuz değil mi? Şunu diyor musunuz peki? Bu mesele sadece karanlığa sövmekle olabilecek bir mesele değil. Bu mesele aydınlığı, güneşi de taşımakla olabilecek bir mesele. Hani taşıma? Bırak karanlığı ya. Biraz aydınlık taşımaya çalışan Müslüman kardeşlere sürekli insan uğraşır hale gelebiliyor. Bu iş bir günde olmuyor. Nasıl oluyor peki? Tam bu formülden ötürü oluyor. Bir gaye-i hayalin olmazsa, ulvi bir dertle koşturayım demezsen, gecelerimi bunlarla böleyim demezsen, belki bir talebe yetiştireyim demezsen, belki dert kahır çekeyim demezsen, sadece böyle kendinin ufak bir dünyası olur ve orada devam edersen hayatına ve benim fikrimi sorarsanız bir şeyleri anlatmak veyahut yazmak bu işin bence en kolay kısmı. Ama sürekli etrafınızda gelen çokça insanı organize etmek ve onların dertleriyle dertlenmek, sürekli bunu yapmak bence bu işin en zahmetli kısımlarından bir tanesi. Peki neden yapıyor insan bunu? Şu yüzden yapıyor. Ben bir ulvi dertle dertlenmezsem Allah Azze ve Celle beni sufli dertlerle boğacaktır. Belki bu dert bir gün elektrik faturası olacak. Belki çocuğumun bezi olacak. Belki bu adam benim gibi birine nasıl böyle cümle der diye onun takıntısı olacaktır. Belki bir araba modeli olacaktır ama sufli bir dertle boğulacağın kesindir. İnsan gayeyi hayaliyle oturup kalkmazsa sufli dertlerle birlikte sufli işler de o adamın peşini asla bırakmaz. Nedir peki bu sufli işler? Cennet dururken rahat yaşama isteği bu dünyada gelirse bu bir sufli iştir. Belki kaç yaşına gelmişsindir, nice kitaplar devirmişsindir. Ama Twitter gibi Nadir bin Haris'in ortamı diyebileceğimiz, yalanların, iftiraların gırla gezdiği bir ortamda dur şimdi birilerine saldırayım, birilerine gömeyim de biraz alkış alayım. Biraz dur benim de bir taraftarım olsun gibi böyle sufli dertlere, sufli işlere bulaşmanın sebebi ulvi dertlerle dertlenmemektir. Şunu da soralım. Bir insan bu halden kurtulamaz mı? Kurtulabilir. Peki böyle bir halden kurtulmanın yolu nedir? Tek bir yolu var. Allah'ın inayetine bağlı. Peki Allah'ın inayeti neye bağlı? Allah'ın inayeti de senin Allah'ın dinine yardım etmene bağlı. Muhammed Suresi 7. ayeti celileyi hatırlar mısınız? Ey iman edenler Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. Demek bu halden kurtulmanın yolu Allah'ın inayetine, yardımına bağlı. Allah'ın inayeti de senin onun yolunda koşturup sımsıkı, dimdik, sadakat ve sebat ile azı dişlerini sıkarak dayanmana bağlı. Mükemmel bir ayet-i kerime. Demek biz bu asırda neden bu haldeyiz diye biri sual etse, şu ayet-i kerimeyi onun karşısına çıkarsan, demek ki biz Allah'ın dinine yardım etmiyoruz ki o da bizden yardımını çekti desek, abes olmaz. Belki bizi en çok kendimize döndürecek bir iştir. İmam Şafii Hazretleri'nin tabiriyle, hak ile meşgul olmazsan batıl seni bulur meşgul eder diyor. Muazzam bir söz değil mi? Demek ki insan bir şeyle meşgul olmak zorunda. Fikrin meşgul olmak zorunda mı? Evet. Amelin meşgul olmak zorunda mı? Evet. Hislerin, latifelerin, onların meşguliyeti ne kadar önemli bir bilsen, onlar hep bir şeyle meşgul olmak zorunda. Eğer onları hak ile meşgul etmezsen mutlaka batıla taraftar olup meşgul olacak ve seni günahtan günaha sürükleyip götürecek. Bu iş budur. Ve bunun ahir zaman olduğunu unutmayın. En güzel anlatımlı gözüken birisinin cehennemin dibinde olduğunu görebiliriz. Bu ahir zaman. Ya bu ne basit bir adam dediğimiz birisinin cennetin zirvesinde Şah-ı Geylani'nin yanında defterinin hesabının sorulmadığını bile görebiliriz. Burası ahir zaman. Ya işte Müslüman dediğin budur dediğin bir insanın ifsat komitelerinin başını sürüklediğini görebiliriz. Ulan bu adam da hep benim nefsimi rahatsız ediyor dediğim bir adamın Hazreti Ömer'in yanında sümbüllenen güzel bir Müslüman olduğunu görebiliriz. Burası ahir zaman. Ahir zamanın böyle olduğunu unutmamak lazım.
Madem ortalık bu şekilde farklı tezahürlerdeyse bize düşen tek bir şey var. İmanın keskin basireti yani izanını yakalamak zorundayız. O izan ile insana, amele, aleme, efale, istikbale, geleceğe, geçmişe, umum bütüne bakmak zorundayız. Yoksa ne yaparız? Hem aldanırız hem de aldatıp günahımızı arttırmaya başlarız. Bunun ilk yolu gaye-i hayalden, bir ülküden, bir mefkureden, bir amaçtan, kitlendiğin bir hedeften geçmektedir. İçi sıkılan kim varsa bilsin ki o gün, o hafta, o yıl için, o ay için, o 10 yıl sonrası için bir hedefi yoktur. Köşede ruhu sufli dertlerle boğuluyordur. Bu hale düşmeyelim diye Allah'ın inayet altındaki bazı kullarına Allah Azze ve Celle hadi kendine gel diye şefkat tokadı atar. Ne için? Gereksiz işlerle meşguliyeti bırak yoksa helak diye şefkat tokatları atar. Şefkat tokadının neticesi ve amacı nedir? Haydi tekrar hayır yaptığın o yola geri dön demektir. Peki şuradan uzağa ulaşıp tokat vuramam ama yanımdakine tokat vururum demek şefkat tokadı dairenin yakınındaki yani içindeki insana atılan haydi vazifene geri dön. Bak konsantrene geri dön diyen bir hedeftir adeta. Bugün küçücük bir çocukla dahi konuşsanız bu hayatta neyi çok beklesem dediği de oyuncağı, belki hamburgeri. Neyi çok ümitle beklesem sürekli bir aksilik çıkıyor babacığım. O yüzden böyle hevesli ve ümitli bir şekilde beklemeyi bıraktım der. Ve dünyanın o kadar ümitli ve hevesli beklenilmeyecek bir yer olduğunu belki küçücük bir şefkat tokadıyla o bile anlar. Onun kameti kıymetine göre öyle bir ders, dairenin merkezindeki birinin kameti kıymetine göre öyle bir ders ve Üstad Hazretleri'nin talebesi olan Mehmet Gezgiç, lakabı Seyrani dediğimiz Seyrani abinin kameti kıymeti yüksek olduğundan dolayı ona da farklı türlü bir ders olmuştur. Peki kimdir Seyrani? Asıl adı Mehmet Gezgiç'tir. Isparta'da oturur ve orada terzilik yapar. Seyrani ismindeki bir camide 2 yıl boyunca imam hatiplik yaptığından dolayı Seyrani lakabını alır. Birçok hadiste alimin mürekkebi şehidin kanıyla eşdeğerde tutulur. Seyrani abi bu cihette yazma noktasında mahir bir zat olduğundan önemli bir insandır. Baskı makineleri ve matbaaların olmadığı dönemde Risale-i Nurları elleriyle o kadar çok yazmış, meşgul olmuştur ki inşallah bu hadisede mazhar olur. Yalnız şeytan asıl böyle insanlar için boş durmayacağı gibi bir gün onunla da uğraşır. Rumların gömülü hazinelerine kafayı takar ve onları aramaya başlar. Yani buralarda gömücü derler. Gider böyle Tarsus'a, Silifke'ye, oraya buraya. Elimde bir harita var. Okuyanı bulursam köşeyim der. Hiç kimse de okuyamaz o haritayı. Hususiyeti odur yani. Seyrani abi de bir gün öyle gömü bulma meselesinde heveslenir, yollara düşer. Ve Üstad Hazretlerinden de ben gömü bulmak için cinleri kullansam olur mu diye müsaade isterken Üstad Hazretleri yapma, benim buna müsaadem yoktur der. Ama Seyrani abi dinlemez, yapar. Daha sonra bu meseleden dolayı adliyeye sevk edilir ve 1 yıl boyunca hapis yatar. O hapiste onun şefkat tokadı olmuştur. Başı zahmetli, akıbeti hayır, uyarıcı, şefkatli, haydi benim rahmet sineme dön diye bir habercidir adeta. Başlayalım okumaya. Bismihi Subhanehu. 10. Lema. Şefkat Tokatları Risalesi. 8.si. Seyrani'dir. Bu zat Hüsrev gibi nura müştak ve dirayetli bir talebemdi. Esrar-ı Kur'aniye'nin bir anahtarı ve ilmi cifrin mühim bir miftahı olan tevafukata dair Isparta'daki talebelerin fikirlerini istimzac ettim. Üstad Hazretleri tevafukatlı Kur'an yazdırırken Mehmet Gezgiç yani Seyrani abiyi de kullanmıştır. Burada da onu betimliyor. Devam. Ondan başkaları kemali şevkle iştirak ettiler. O zat başka bir fikirde ve başka bir merakta bulunduğu için iştirak etmemekle beraber beni de kat'i bildiğim hakikatten vazgeçirmek istedi. Gömü ve cin meselesi. Evet. Cidden bana dokunmuş bir mektup yazdı. Eyvah dedim. Bu talebemi kaybettim. Şimdi burası önemli geliyor mu? Bakın öyle meseleler var ve öyle laflar var. Küçücük bir harf veya küçücük bir adım tamamen kaybolmaya gidebilir. Okyanusun ortasındasındır. Küçücük bir aleti kaybedersin. Nedir o alet? Pusula ve işin biter. Çölün ortasındasındır. Ufacık bir aletini kaybedersin. Nedir o alet? Matara ve işin biter. Dünyanın göbeğindesindir. Ufacık bir organını kaybedersin ve ne olur? Dünya sana zahmetli olabilir. Yani o kadar küçük şeyler var ki bazen kelime, bazen bir adım kendinden nice büyükleri etkiler. Üstad Hazretleri'nin bu tavrı benim dikkatimi çok çekiyor. Şimdi bunlar çok hassas mesele. Üstad Hazretleri o yüzden hazer et diyor. Yani ne demek hazer? Dikkat et. Hazer et, dikkatli bas.
batmaktan kork. Bir kelime, bir lema, bir tane, bir işarette, bir öpmekte batma diye ikazı var. İşte tam bu mesele. Eyvah onu kaybettim diyor. Bakın ufacık bir mesele değil mi? Şimdi belki bu işte tecrübesi olmayan birisi, ya ne var yani o da onun bir hobisi diyebilirken tecrübesi bol olan Üstad Hazretleri gibi bir zat eyvah onu kaybettim diye bir ikazda bulunuyorsa bu işlerde tecrübesi olanları dinlemek bence bir şiar olmak zorunda. Bazen oluyor, siz de rastlıyorsunuzdur. Birisiyle muhabbet ediyorsun, bir cümle duyuyorsun. Eyvah kulağımı çok tırmaladı diyorsun. Mesela ben bir gün birisiyle muhabbet ediyordum. O dönemde de Allah inşallah nasip etsin bize, İstanbul'da yer açmanın daha o kiralık 100-200 metrekare yerin tutma aşamasındayız. Ve içeride kimle konuşsak, abi kiralık bir yer bulabilecek miyiz? İleride böyle bir medrese yapabilecek miyiz? Abi İstanbul'da da bir yerimiz olabilecek mi? Kalbimiz orada da atabilecek mi? En alakalı en alakasız. İnanır mısınız? Kimle denk gelsem? Dışarıda tanımadığım birini görüyorum. Adam benim adımı hatırlayamıyor ama diyor ki sizin 4 katlı bir medreseniz var. İstanbul medreseniz ne durumda diyor bak. Böyle bir mesele düşün. Belki böyle en erkanlardan diye zannettiğim bir insanla konuşurken İstanbul'un tarihi dokusuna da bayılıyorum ya. Orada böyle penceresi aşağıda ve mermerden olan bir ev kiralayacaksın. Kahveni eline alıp hep orayı seyredeceksin. Ama dert bu değil yani. Senin bu hayallerin ahirete saklanması gereken bir mesele. Sen o kameti kıymetli bir adam olmaman lazım. Sen erkanlardan olman lazımken bu tarz cümlelerin gitgide büyüdüğünü ve dünyevi his ve heveslerin o kişiyi sardığını insan denk gelebiliyor. O yüzden baktığında ne var yani bir insanın İslam'ın tarihi dokunmuşsun beğenmesinde bir problem var mı? Hayır yok. Ama ev yanarken de oturup çay içilmez. Ne yapmak lazım? Bir kova su alıp yetiş yangın var diye bağırmak lazım. Zaten bu işi yapabilen birkaç 10 tane adamken sen de tutup bir mermerin üzerinde kahvemi yudumlayayım dersen eyvah yoksa bu talebemi kayıp mı ettim deyip üstadın bu cümlesi ikaz olarak kulaklarımızda çınlar. Siz de tecrübeleriniz arttıkça bu ve bunun gibi kulağın içerisine dolmayan bir şeylerde rahatsız eden, asıl rahatsız ettiği yer kulak değil, latife-i Rabbani olan kalptir. Kalbinizi rahatsız eden böyle cümleleri duyduğunuzda eyvah diyorsunuzdur. Çok sakıncalı. Üstad Hazretleri de o cihetle korkmuş. Yoksa burada aslı itibariyle belki bir şeylerin bir beysi olmayabilir ama neticesi itibariyle Üstad Hazretleri ona verilen, biçilen vazifeyi bilip neticesinden korkmuş, eyvah demiş. Devam edelim mi? Çendan fikrini tenvir etmek istedim. Tenvir, nurlandırmak, aydınlatmak, düzeltmek. Evet. Başka bir mana daha karıştı. Bir şefkat tokadını yedi. Evet. Yani o gömü ve cinlerle arama fikrini değiştirmek istedim ama bir mana karıştı ve bir şefkat tokadı yedi diyor. Şefkat tokadı yediyse neticesi ne olmuş? Hayır olmuş. Devam. Bir seneye karip bir halvethanede yani hapiste bekledi. Hamdolsun ki Allah ahirete bırakmayıp dünyada bu şekilde uyarıyor, ikaz ediyor. İnşallah bizleri de öyle ya da böyle hem bize acısın, merhamet etsin, yolumuzu kolaylaştırsın. Hem de bir gün nefsimize uyar isek bizi bir an nefsimizle baş başa bırakmasın. Bizleri o merhamet ettiği kullarından birileri eylesin. Bizim de bu rahmeti ve inayeti celbedebilmemiz için yapmamız gerekenler var. Bana sorarsanız ne yaparsak yapalım, ne olursak olalım en çok yapmamız gereken dişlerimizi sıkıp sebat etmek ama ön dişlerimizi değil, azı dişlerimizi. O azı dişlerinle birlikte davayı yakalayacaksın. Hatta bir atasözü vardır bilir misiniz? Gemi azıya aldı derler. Gem ata vurulan gemdir. Azıdan kasıt da azı dişidir. At bir gün ne zaman sahibinin sözünü dinlemek istemese gemi azı dişiyle alır ve artık kontrolü kendisine alır. Bu azı dişiyle bir meseleyi tutmanın önemini anlatır. Bir cihette de başı buyrukluğu anlatır ama biz başka yerden baktık. O yüzden bana sorarsanız bu işi, bu davayı ön dişlerle değil, azı dişlerimizle tutup bir şey çıkacaksa çıkan şeyin çenem olması lazım dememiz lazım. Ve Akif'in şu sözleriyle bitirelim. Kazanmaya azmin ne için böyle süreksiz? Kendin mi senin yoksa ümidin mi yüreksiz? Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.